Merhaba, bu videonun konusu klasörler, klasörleme. Canva tasarım olayını kolaylaştırdığı için bir müddet sonra çok fazla tasarım yapmış olduğunuzu göreceksiniz. İlk başta klasörleme çok önemli gibi gözükmese de biraz ilerlediğiniz zaman klasörlemenin çok önemli olduğunu göreceksiniz. Zaman kazanmak için, işlerinizin daha kolay bir şekilde ilerlemesi için klasörleme yapmak, kendi klasörleme yönteminizi geliştirmek çok ama çok önemli. Ben size klasörlemenin nasıl yapıldığını ve kendimin hangi yöntemi kullandığını göstereceğim. Siz de kendi yönteminizi bu öğrendiklerinize göre oluşturabilirsiniz. Canva'da bir arama yaparken, yaptıklarınızın içerisinden bir arama yaparken ana sayfadaki arama çubuğuna yazabilirsiniz. Mesela buraya sarı yazayım. İçerisinde sarı kelimesinin geçtiği bir dosya aradığımı farz edelim. Bunu iki türlü yapabilirsiniz. Bakın sarı kelimesini yazdığım zaman bir şablonlar içerisinde arama gösteriyor. Bir de projeler içerisinde arama gösteriyor. Benim içerisinde sarı kelimesinin geçtiği herhangi bir projem yokmuş. İlla ki başlıkta sarı kelimesinin olmasına gerek yok. Projenizin içerisindeki kelimelerden bir tanesini de aratabilirsiniz. Bu oldukça kolaylık sağlayan bir yöntemdir. Yani dosyanın içerisinde bir PDF yüklediniz diyelim. O PDF'in içerisindeki bir kelimeyi de arattırabilirsiniz. Böylelikle kolay bir arama sağlar size. Ama klasörleme biraz daha manuel olan işlerde işinize yarayacaktır. Bakın projeler kısmına gittiğiniz zaman burada klasörler diye bir alan var. Yeni bir klasör oluşturabilirsiniz. Bu tarihte, bu video çektiğim tarihte ücretsiz versiyonlar için 2 tane klasörleme yapabiliyorsunuz. O klasörlerin içerisine de birer tane klasör ekleyebiliyorsunuz. Yani klasörün içerisine de yine klasör ekleyebiliyorsunuz. Mesela ben buna şöyle diyelim, Ocak 2024. Bu kısımdan eğer ortak çalıştığınız biri varsa onun mail adresini yazarak kolay bir şekilde o kişiyi de bu klasöre dahil edebilirsiniz. Bu kişinin bu klasörle ilgili ne yapacağına buradan karar verebilirsiniz. İsterseniz bu kişi bu klasörü sadece görüntüleyebilir, isterse düzenleyebilir ve paylaşabilir, sadece düzenleyebilir. Yahut istediğiniz zaman bu kişiyle bu klasörü paylaşmayı durdurabilirsiniz. Devam dediğinizde gördüğünüz üzere bu kısımda bir tane yeni klasör oluştu. Yüklemeler ve yıldızlı klasörü zaten default olarak geliyor. Herkeste var bu iki klasör. Yıldızlı klasörü siz bir tasarım yaparken denk geldiğiniz herhangi bir şablonu, herhangi bir bileşeni yıldızladığınızda, favorilerinize eklediğinizde o görsel, o şablon doğrudan yıldızlı klasörüne gidiyor. Yüklemeler kısmında ise siz bir görsel, video, ses her ne yüklerseniz sesler pro versiyonda sesleri de görebilirsiniz. Görseller ve videoları kolay bir şekilde bu kısımdan ulaşabilirsiniz. Yani siz bir şey yüklediğinizde otomatik olarak o yüklemeler klasörüne geliyor. Onun haricinde sizin oluşturduğunuz klasörlere ne koyacağınız tamamen sizinle alakalı. Ayrıca projeler kısmından bakın klasörlere ulaşabilirsiniz. Yaptığınız tasarımlara ulaşabilirsiniz. Sizin yaptığınız tasarımlara ulaşabilirsiniz. Sizle paylaşılanlara değil, sizin yaptığınız tasarımlara ulaşabilirsiniz. Yüklediğiniz tüm görsellere ulaşabilirsiniz. Yüklediğiniz tüm videolara ulaşabilirsiniz ve bunları dilediğiniz şekilde sıralayabilirsiniz. Klasör oluşturduktan sonra bu kısma çok fazla sürekli olarak gelmeyeceksiniz. Sol alt tarafta da klasörlerinizi göreceksiniz. Bu arada Canva ana sayfada da projeler kısmına gittiğinizde bakın sol taraf değişti. Sol taraftan da klasörlerinizi görebilirsiniz. Şöyle düşünün, bu kısımda zamanı gelecek böyle belki 50 tane 60 tane klasörünüz olacak. O zaman bu kısımdan da sol kısımdan da yine klasörlerinizi görüp bunların içerisine kolay bir şekilde girebilirsiniz. Tasarıma başlarken klasörden başlayabilirsiniz. Eğer o tasarımın o klasörün içerisinde olması gerekiyorsa belki ekip olarak çalışıyorsunuzdur. O zaman buradan başlayabilirsiniz. 2 tane yönteminiz var. Bir tasarım ekle dersiniz. Var olan tasarımlarınızdan bir tanesini eklersiniz. Bir de tasarım oluştur der. Yeni bir tasarıma nerede? Bu klasörün içerisinde başlarsınız. Şu an bu mesela şu şablonu ekleyeyim ben. Buraya da test yazayım. Kapatayım. Bakın klasörler kısmına gidelim. Şuradan hemen pardon özür dilerim. Ocak 2024 klasörün içerisinde bu var.
Ocak 2024 klasörün içerisinde bir klasör oluşturabilirsiniz. Mesela bu klasörün adı da ne olsun? Marka klasörü olsun. Bir iş yapıyor olun mesela. Moda kafe isminde bir kafe için iş yaptığınızı düşünün. Bunun içerisine de ekleyebilirsiniz. Tasarım ekle, projelerin içerisinde bakın burada hepsini görebilirsiniz. Buradan da ekleme yapabilirsiniz. Bakın projelerime gittim. Tümü dedim. Üst kısımda az önce yaptığım klasör tasarım bakın burada test yazdığım. Bunun içerisine gittim. Bakın burada test yazdığım tasarım kolay bir şekilde ulaşılabilir. Onun haricinde siz bir tasarım oluşturdunuz diyelim. Canva ana sayfasına gittiniz ve bir tasarım oluşturdunuz. Bir Instagram gönderisi oluşturalım. Şu tasarımı seçeyim ya da siz sıfırdan oluşturduğunuzu düşünün. Sol tarafta dosyanın içerisinde bakın burada klasöre kaydet var. Hangi klasöre kaydetmek istiyorsunuz? Ocak 24 ya da Moda Kafe. Onu da hemen altında gösteriyor. Yahut buradan yeni bir klasör oluşturabilirsiniz. Bu da Şubat 2024 olsun. Yeni klasör ekle dedim ve direkt tasarımı da o klasörün içerisine ekledi. Tekrar ana sayfaya gideyim. Projeler kısmına gideyim. Bakın burada Şubat klasörüm var. Şubat klasörün içerisinde de az önce yaptığım tasarıma ulaşabiliyorum. Bu uzun vadede oldukça önemli bir işlem. Gayet işinize yarayacaktır. Marka kiti kısmında o pro bir özellik. Marka kiti şablonlarının bu klasörlere nasıl eklendiğini de göstereceğim. Ama şimdilik bu kısmı mutlaka ama mutlaka kontrol altında tutmaya çalışın. Ben şöyle yapıyorum. Aylık olarak klasörler açıyorum. Mesela Ocak ayı için bir klasör, Şubat ayı için bir klasör. O ayın içerisinde yaptığım işlerle alakalı da ayrı klasörler açıyorum. İşte eğitimle alakalı şablonlarım için eğitim klasörü ya da işte o hafta o ay bir iş yapıyorsam işte moda kafeye tasarım yapıyorsam moda kafe diye ayrı bir klasör açıyorum. Yahut işte Ceyda Alev diye biriyle çalışıyorsam Ceyda Alev diye bir klasör açıyorum ve yaptığım her şeyi tüm bileşenleri, görselleri, şablonları o klasörün içerisine ekliyorum. Böylelikle aradığım zaman da hem aradığım zaman kolayca bulmamı sağlıyor hem de birine çalışıyorsam eğer onunla her şeyi tek tek paylaşmak yerine sadece klasörü paylaşıyorum. O kişi klasörün içerisinde her şeye kolaylıkla ulaşabiliyor. Şunu da göstereyim buraya kadar gelmişken. Mesela bileşenlere gittim. Bir bileşen ekledim. Bu fotoğrafı çok sevdim. Buradaki bilgi tuşuna tıkladıktan sonra yıldızla dediğimde bu bileşen yıldızlar klasörüne eklenmiş oldu. Ama ben bu bileşeni sadece yıldızlar klasörüne eklemek zorunda değilim. Bakın buradan klasöre ekle diyerek mesela Moda Kafe'nin içerisine taşıyabilirim. Böylelikle bu bileşenleri de klasörleyebilirim. İlla ki yıldızlılar içerisinde bileşenler, videolar olmak zorunda değil. Ben onları da ayrı bir klasör içinde oluşturabilirim. Bakın Moda Kafe'nin içerisinde bu bileşene kolay bir şekilde ulaşabiliyorum. Eğer sürekli kullandığınız görseller, videolar varsa ikide bir de onu tekrar tekrar aramak yerine ya da yıldızlılar klasörü çok kalabalıklaştıysa artık bunun için kolay bir yöntem. Benim renk paletleri için ayrı bir klasörüm var. Hareketli sosyal medya bileşenleri için ayrı bir klasörüm var. Gerektiği zaman o klasörü bulup onun içerisinden kolay bir şekilde kullanıyorum. Siz tasarım yaparken bakın burada tasarım yaparken sol tarafta projeler kısmının içerisinden de yine bu klasörlere ulaşabilirsiniz. Ben az önceki fotoğrafa bakın buradan direkt ulaşabilirim. Yahut yüklediğiniz şeyleri de ayrı bir klasöre ekleyebilirsiniz. Böylelikle zaman kazanırsınız. Her defasında yeniden aramanıza gerek kalmaz. Son olarak peki var olan tasarımları, var olan şablonları nasıl klasörlere ekleriz? Bunun için de kolay bir yol var. Her tasarımı açıp eklemenize gerek yok. Herhangi bir tasarımın üstüne gelip buradaki 3 noktayı tıkladığınızda o tasarımı dediğiniz klasöre taşıyabilirsiniz. Bunu tek tek de yapabilirsiniz. Yahut projeler kısmına gidip bakın buradan dilediğiniz tasarımları seçip, dilediğiniz şablonları seçip aşağı taraftan dilediğiniz klasörün içerisine taşıyabilirsiniz. Ancak klasörün içerisine taşıyacağınız şablonların sizin olması lazım. Başkasının sizinle paylaştığı
şablonları kendi klasörlerinize taşıyamazsınız. Zaten onlar sol tarafta sizinle paylaşılanlar diye aslına bakarsanız otomatik olarak bir klasörün içerisinde depolanmış oluyorlar. Son bir bilgi daha, son bir güncelleme. Dilediğiniz kadar klasör açabilirsiniz. Pro ve ücretsiz arasındaki fark şu. Pro kullanıcılarda herhangi bir klasörün içerisine 1000 tane öğe ekleyebiliyorsunuz. Ama ücretsiz olanlarda 200 tane bileşen ekleyebiliyorsunuz ya da tasarım ekleyebiliyorsunuz. Aradaki fark bu, ama pro ve ücretsiz olanlarla alakalı verdiğim bilgiler zaman içerisinde değişebilir. Sadece ekstra olarak onu da söylemiş olayım. Evet, klasörler konusu şimdilik bu kadar.